Sıra geldi elbisemizi yapmaya. Ben biraz ördüm. Şimdi buraya kadar olan kısmı şimdi başka renkle öreceğiz. Bunun sayılarını çıkardım. Şöyle bir açık renk bir iple öreceğim. Daha sonra buradan devam edeceğim. Şimdi önce bir 26 tane zincir çekiyorum. İpimi sabitledim. Şöyle ipiniz biraz kalınsa çekin, şu inceltin. Elbisemiz kaba olmasın. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 zincir çektim. Öyle çok sıkış çekmiyorum. Serbest çalıştım. Bir atlıyorum. İkinciye ve diğer bütün zincirlerimize tek batıyoruz. 25 tane sık iğneye ve zincire tek batıyoruz. 25 sık iğnemiz olacak. Yine de dediğim gibi her zaman diyorum, hani kendi bebeğinize prova yapın. İplerinizin kalınlığı, tığ kalınlığı veya elinizin çok sıkı olabilir, gevşek olabilir. Yani boyunu kavuşuyor mu diye bakın. Evet, birinci sıramızı bitirdik. İkinci sıradayız. Bir zincir çekip dönüyorum. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift yapalım. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Evet, bu şekilde tekrar yapalım. Evet, sıra sonuma geldim. Toplam 12 tane arttırma yapmış oldum. Elbiselerde çok sayıların önemi yok. 1-2 eksik fazla. Bunda bilginiz olsun. Bir zincir, şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Düğme deliği açacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Karşıya batıyorum. İlmek kaydırdım. Bir zincir çektim ve içine 5 veya 6 tane sık iğne yapıyorum. Düğme deliğimizin büyüklüğüne kalmış. Yani büyüklüğüne bağlı. Düğmemizin. Şimdi 3. sıradayız. Ve sıramızda 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Ve içinden geçiriyorum. Bu sıramızı HDC olarak öreceğiz. Yani sahte trabzan. Tığımızın üzerine alıyoruz. Batıp çıkıp hepsini bir kapatıyoruz. Tığımızın üstüne aldık. Batıp çıktık. Hepsini bir kapattık. Tekli trabzan diyoruz. Sahte trabzan. Terim olarak da HDC diyoruz. Yazılım olarak yani. Ve hepsine tek batıyoruz bu sıramızda. Evet, 3. sıramızı bitirdik. Hepsine tek batmıştık. 4. sıradayız. 4, 2 zincir çekip dönüyorum. Ve yine HDC yapacağız. Sahte trabzan. Şimdi bundan bir
çift batarak başlıyoruz. Bir çift yaptım, yani arttırdım. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir çift, bir tek devam edelim. Evet, 4. sıramızı bitirdik. Toplam 19 tane arttırma yapmışız ve 56 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi 5. sıradayız. 2 zincir çekip dönüyorum ve her birine tek batıyorum. 56 tane tekli trabzanımıza tek batıyoruz. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, 6. sıramızdayız. Yine 2 zincir çekip dönüyoruz. 9 tane ilmeği tek batacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane tek battık. 6 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 10 tane ilmeğimizi atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 atlıyoruz. 11.'ye batıyoruz. Burayı 18 tane öreceğiz. Bu birinci, battığımız birinci. 2 3 4 16 17 ve 18 tane tek battık. Yine 6 zincir, 2 3 4 5 6 10 tane atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 atladım. Yanındakine batıyorum. Tığımızın üzerinden alarak ve 9 tane tek batıyoruz. 3 5 6 7 8 ve 9 tane tek battık. Kol yerlerimizi yapmış olduk. Evet, 7. sıradayız ve 7 tane arttırma yapacağız aralıklı. 2 zincir çekip dönüyoruz. Hemen ilk sık iğneye çift batıyoruz. Sonra 3 tane tek, bir çift, 13 tane tek, zincirlerin üzerine tek batıyoruz. On bir, 12 ve 13 tane tek battım. Bir arttırıyorum. 4 tane tek, 1 2 3 4 bir arttır.
Tekrar 4 tek, 2, 3, 4, bir artır. Tekrar 13 tane tek, 12, 13 tane tek battım, bir artır. Tekrar 3 tane tek, 2, 3, bir artır, bir tane tek kaldı. Evet, sıramızı bitirdik. 2 zincir çekiyorum. Bakalım kaç ilmek olmuş. 2, 4, 6. Evet, 7. sıramızı bitirdik. Ve 55 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi 8. sıramızda yine 2 zincir çekiyorum. Ve başta ve sonda birer tane arttıracağım. Biraz bebeğim daha rahat olsun diye. Siz de bebeğinize giydirin. Provasını yapın. Normal geliyorsa hiç ellemezsiniz. Evet, şimdi 2 zincir çekip döndüm. İlk ilmeğimin içine 2 tane sahte trabzan yaptım. Ve bundan sonrakileri en sona gelene kadar tek batıyorum. Sayımı 57'ye çıkarmış oldum. Evet, bu şekilde tek batalım. Evet, sıra sonuma geldim ve son ilmeğimin içine 2 tane tekli trabzanımı yaptım. Sayı 57'ye çıktı. Yine 2 zincir çekip dönüyoruz. Şimdi bundan sonra 7 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, şimdi 11. sıraya geldiğimizde düğme deliği açacağız. Yine aynı şekilde 5 zincir çekip içini sık iğne ile dolduracağız. Bunu unutmayalım. Şimdi biz 8. sırayı bitirdik. 9, 10, 11. sıramızda yapacağız bunu. Yani 3 sıra ördükten sonra. Şimdi bundan sonra 3 sıra örüp düğme deliği açıp tekrar devam edeceğiz. Şimdi buradan devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi buradan devam edeceğiz. Bu elbisemden devam edeceğim. Şimdi en son 8. sırada 2 yanda arttırdık. Sonra 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Şurada 11. sıramıza düğme deliği yaptık. Yapıp döndük bu tarafa. Devam ettik. Şimdi buraya kadar HDC ile ördük. Şimdi bu bel kısmına geldim. Artık belimizde biraz etek kısmını hafiften genişleteceğiz. Şimdi 16. sıramızda, 16. sıram burası. Burada 1 arttır 5 ör, 1 arttır 5 ör. O toplam 10 tane arttırma yapacağız. Burayı ikili trabzan öreceğiz. Artık etek kısmını ikili trabzan yapacağız. Şimdi burada 10 tane arttırış yapıyoruz. 16. sıramızda ve sayımız 67'ye çıkıyor. Bunları not alın. 17. sıramızı düz örüyoruz. Eksiltme arttırma yapmadan hepsini tek batıyoruz. 18. sıramızda şimdi yine 3 zincir çekip döndüm. Bir tane tek battım.
bir arttırdım. Tekrar 5 tek bir arttır, 5 tek bir arttır. Sıra sonuna kadar tekrar yaptım. Toplam 11 tane arttırma yapmışım. En son şurada bir arttırma yapıp 2 tane tek battım. Yani burada sorun 11 tane arttırma yapmış olmamız. Ve 78 sayısına ulaştım. Şimdi burada düğme deliğini hemen düğme deliği yapacağım burada. 18. sıramızda düğme deliği yapıyoruz. Yine 5 zincir çektim. Hemen karşıya battım. İlmek kaydır. Ve içini 5 veya 6 kere dolduralım. 3, 4, 5, 6 defa doldurdum. Boşluk kapanana kadar. Şimdi 19. sıradayız. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı deliğe battım. Ve her bir deliğe tek batıyorum. Sıra sonuna kadar 78 tane DC yapıyoruz. DC ikili trabzan. Tığım üstüne aldım. 2 defa da çıkıyorum. 1, 2. 1, 2. Buna ikili trabzan diyoruz. Bilmeyenler için hatırlatayım istedim. Amigurumi teknik terimi de DC. Evet, devam edelim. Evet, 20. sıramızdayız. Yine 3 zincir çekip dönüyoruz. Yine hemen birinciye tek battım. İkili trabzan yaptık. İkinciye çift. Evet, bir tane arttırdım. Tekrar 5 tane tek. Bir, iki, üç, dört. Evet, 5 tek bir arttır. Yine sıra sona kadar 5 tek bir arttır yapalım. 3, 4, 5, bir arttır. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, 21. sıramızı bitirdik. Toplam 13 tane arttırma yaptık. 91 DC'miz oldu. Trabzanımız oldu. Sonra bir sıra yine düz ördük. 21. sıramızı düz ördük. Şimdi 22. sıradayız. 3 zincir çekip dönüyorum. Yine şimdi 1, 2, 3 tane tek batıp bir arttırıyorum. Ve tekrar 5 tane tek bir arttır yapacağız. Sıra sonuna kadar 5 tek bir arttır yapalım. Aynı şekilde şöyle 3, 4, 5 tek bir arttır. Evet, bu şekilde 5 tek bir arttır arttırmalarımızı sıra sonuna kadar yapacağız. Evet, 22. sıramızı bitirdik ve toplam 15 tane arttırma yapmışım. Ve 106 tane ilmeğimiz oldu. Dediğim gibi bir eksik bir fazla önemli değil.
Şimdi bundan sonra 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Şimdi burası 22 idi. 23, 24, 25, 26, 27, 28. sıralarımızı düz ördüm. Burada yine düğme deliği açtım. 26. sıramda düğme deliğimi açıp tekrar örgüme devam ettim. 28. sıramda bitirdim ve 29. sıramı sık iğne ördüm. Sıra sonuna kadar sık iğne ördüm. Ve 30. sıramda da ters sık iğne yapıyorum. Bilmeyenler için göstereyim diye burada bıraktım. Ters sık iğne bu tarafa doğru örmek oluyor. Tersine doğru demek. Normalde bu tarafa gidiyoruz. Ters sık iğne de tığımızı geriye doğru alıp sık iğne örüyoruz. Geriye batıp kapatıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde oyamızı bitirelim. Evet, sıra geldi kolumuzu çalışmaya. Şimdi kolumuz için birinciyi yaptım. Yine aynı şekilde ikinciyi yapacağız. Şimdi şöyle ipimizi sabitleyelim. Ve şöyle tutuyoruz. Şu kol altındaki şu altı sık iğne yapmıştık. Zincir çektiğimiz yer. Buradan başlayacağız. Şu uçtan. Diğer tarafta aynı şekilde. Değişen bir şey yok. Şurada 6'yı bulalım. Şuraya bir battım. Evet. 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 şu araya batıyorum. 6. Şimdi üst kısma geldik kolumuzun. Tığımın üstüne aldım ve bir bakalım notumuza. Evet, şimdi HDC öreceğiz. Yani tekli trabzan. Tığımın üzerine bir kere alıyorum ve şuradan başlıyorum. Toplam 13 tane HDC yapacağım. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane HDC yaptım. Şurada bir tane tek kaldı. Buna da tek sık iğne yapıyoruz. Sık iğne ile bitiyoruz. Evet, toplam 20 tane ilmeğiniz oldu. 6-7 tane sık iğne, 13 de HDC. Şimdi tekrar 6 tane tek batıyoruz. 2 4 5 6. Yani 6 tane sık iğne yapıyoruz. Yine 1 2 3 4 5 6 sık iğne, tekrar 13 tane tekli trabzan, 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 tane tekli trabzan yaptım ve tek sık iğnemiz kaldı. Yine 20 tane ilmeğimizi ördük. İkinci sıramızı bitirdik. Şimdiden sonra bütün kolu tekli trabzan olarak çalışacağız. Şimdi ilk yaptığıma batıyorum. İlk sık iğneme batıp ilmek kaydırdım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyoruz. Ve hepsini bir kapattım. Sıra sonuna kadar bu şekilde 20 tane ilmeğimizi tekli trabzan olarak örelim. Evet, sıra sonuma geldim. Yine ilk yaptığımın içine batıp ilmek kaydırıp birleştirdik. 2 zincir çekiyoruz. Yine hemen dibine batarak her birine tek batacağız 20 ilmeğimize. Şimdi bu şekilde toplam 14 sıra düz örelim. 14 sıra HDC olarak, yani tekli trabzanlı olarak 14 sıra örelim. Evet, toplam 14 sıra tekli trabzan olarak ördük. Yani HDC ile ve 17. sıradayız. Bu sıramızı da sık iğne olarak öreceğiz. Her bir ilmeğe tek batıp sık iğne yapalım. Ve kolumuzu bitiriyoruz. Şimdi beyaza geçeceğiz. Evet, 20 tane sık iğne yapıyoruz yine. Evet, sıra sonuma geldim ve ilmek kaydırıp bir zincir çekip ipimi kestim. Evet, kol bitti. Şimdi beyazla kıvırma yerini yapacağız. Şöyle beyaz ipimizi alalım. Şu ipi de içeriye saklayalım. Şöyle tek katlardan. İpimizi saklayalım. Evet, şimdi beyaza başlarken şöyle elbisemizin tersine çevirelim. Kolumuzun da şöyle tuttuğumuzda arka ortasını bulalım. Burası arkası elbisemizin. Şöyle kolumuzun şu orta kısmından, şuradan ve öndeki tek kattan başlayacağız. Yani FLO'dan öreceğiz. Evet, ipimi biraz uzun bırakıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi aynı yere bir daha batıyoruz. Evet, şimdi bundan sonra bu bir olmuş oldu. Ve her ilmeğe tek batacağız. Öndeki şöyle tek kattan öreceğiz. Şu ipi de arada yürütelim. 20 tane sık iğneye tek batıyoruz. Öndeki tek kata batıyoruz.
Evet, sıra sonuma geldim. Bir zincir çekip dönüyorum. 20 taneye tek batmıştık. Ve tekrar bu tarafa doğru yine hepsine tek batacağız. Sıra sonuna kadar. Evet, ikinci sıramızı da bitirdik. Tekrar bir zincir çekip dönüyoruz. Bu tarafa döndük. Yine hepsine tek batıyoruz. Bunu toplam 5 sıra bu şekilde yapacağız. Evet, toplam 5 sıra düz ördüm. İpimi biraz uzun kesip içeriye saklayacağız. Şöyle biraz aralardan saklayalım. Gerçi bu tarafa kıvıracağız. O yüzden kıvıracağımız için saklarken de bu taraftan saklamamız lazım. Evet, kolumuzu da bitirdik. Bu şekilde geri kıvıracağız. Sıra geldi yakamızı yapmaya. Yakadan sonra da üzerine noktalarını yapıp elbisemizi bitireceğiz. Evet, şimdi yakamız için şu boyun kısmında 25 tane ilmeğimize tek batacağız. Önce şöyle ilk başladakine batıyorum. İpimi de deminki gibi biraz uzun bıraktım. İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. Ve aynı yere bir daha batıyoruz. Bu birinci sık iğne olmuş oluyor. Bundan sonra şurada içinden yürütelim. Her bir ilmeğe tek batıyoruz. Evet, 25 tane sık iğnemize tek battık. Bir zincir çekip dönüyoruz. Şimdi elbisemizin tam ortasını bulup ortaya kadar ben buldum kendi şeyimi, 11 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane tek battım. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi bu tarafa hepsine tek batıyorum. Bir sık iğneye tek batıyoruz. Evet, 3. sıramı bitirdim. Yine bir zincir çekip dönüyoruz. Şimdi burada bakalım. Bir tekle başlayalım. Hemen ilk ilmeği battım. Tek battım. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift ve bir tek.
Evet, bu sıramızda arttırma yaptık. Şöyle bir rahatlaştırdık dönme payını. Tekrar bir zincir çekip dönüyoruz. Şimdi her bir ilmeği tek batacağız. 1 2 3 4 5 15 ve 16 tane tek battık. Bir zincir çekip dönüyorum. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Evet, yakamız şöyle yaptığımızda rahatlık payı verdik. Toplam 1 2 3 4 tane arttırma yapmışız. Şimdi bir tane tek sık iğne yaptım. Burada 3 tane sık iğnemiz kalıyor uçta. Şimdi tığım üzerine aldım. Bir tane tekli trabzan. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. İkili trabzan. 1 2 tığımın üzerine 2 defa doladım ve 1 2 3 kere de çıktım. Ucunu sivriltmiş olduk yakamızın. Bir kontrol edelim. Bu şekilde durdu. Şimdi bu tarafı bitirdik yakamızı. Şimdi diğer tarafa yapacağız. İpi de koparmadan şöyle ilmeklerin içine batarak ilmek kaydıralım. Şimdi birazcık bol çektim. Rahatlık payı verdim. İçinden geçiyorum. Esnetmeden. İlmeklerin içine batıyoruz. Evet, ilmek kaydırarak böyle aşağıya indik. Şimdi bu tarafa öreceğiz. Hemen aynı yerin dibine batıyorum. Yeniden dibine batıp yine bir sık iğne yaptım. Bu tarafa öreceğiz şimdi. Sıra sonuna kadar tek batıyoruz. Evet, 15 tane sık iğneme tek battım. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine hepsine tek batacağız. Sıra sonuna kadar 15 sık iğneye tek batıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim. Bu şekilde bir zincir çekip dönüyorum. Bu sıramızda bir tek bir çift yapacağız. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bu
Bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Yine bir zincir çekip dönüyorum ve her birine tek batıyoruz. Karşıdaki yaptığımızın aynısını bu tarafa yapıyoruz. Simetrisini. Evet, sıra sonuna kadar tek battım. Şimdi şu uç kısmını sivriltme yerine geldi. 3 zincir çekelim. 3 dönüyorum. 2 defa doladım. Aynı yerin dibine battım. 3 kere de çıkıyoruz. Bir, 2 ve 3. Tığımı bir kere doladım. İkili trabzan. 1, 2. Tığımı bir kere doladım ve tekli trabzan. Hepsini bir kapattık. Bir zincir çektim. Bu şekilde yakamızı sivrileştirdik. Şöyle kontrol edelim. Giydiği zaman bu şekilde olacak. Evet, şimdi buradakinin aynısını karşıya da yapacağız. Şimdi bundan sonra arttırma yapmıştık. Bir arttırıyorum. 2 tane tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. Ve 2 tek. Evet, yakamızı bitirmiş olduk. Bir zincir çektim. Önce bir giydireceğim. Bir problem var mı bakalım. Nasıl duruşu. Bu arada buranın sayıları aynı değil. Kafanız karışmasın. Biz burada şu an elbisemizin ortasına göre yaptık. Buradaki sayının ortasında değil de elbisemizin ortasını bulduk. Çünkü şöyle katladığımızda şu düğüm şu şekil buraya denk gelmekte. Şöyle katladığımda orta bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani şuranın sayısı fazla, biraz az. O yüzden kafanız karışmasın. İkisi aynı olacak zannetmeyin yani. Evet, elbisemizi şöyle prova için giydirdim ve yakamız bu şekilde oldu. Şimdi elbisemizi bitirdik. Sıra geldi elbisesindeki o küçük detaylarına, onları yapacağız. Evet, beyaz ipimin katlarını ayıracağım. Tam ortadan ayırıyorum ikiye. 4 katlıymış bu. 2 şeklinde ayırdım. İnce olmasını istiyorum çünkü kaba böyle denedim. İri durdu, kaba durdu. O yüzden böyle daha ince ince olsun diye katını ayırdım. Şimdi böyle düğüm atalım. Şöyle bir yerden başlıyorum. Şöyle yakaya geldiği için zaten burası kapanıyor. O yüzden bunun hizasından şuradan bir yerden girip şöyle küçük çarpılar yapacağım.
vitamin işler gibi şöyle 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye battım. Böyle minik minik çarpılar yapalım. Evet, bu şekilde affedersiniz. Biraz kamera karşı düzgün yapamıyorum. Böyle rahat uzanamadığım için. Sizler böyle daha özenli yaparsınız. Daha dikkatli. Böyle minik minik çarpılar yapalım. Bir dahaki yaptığımızda mesela bir sıra atlayıp şuraya yapabiliriz. Bir de bunun bu sıraya yapacağız. Yani alt alta gelmeyecek. Bir dahakine şuraya, bir dahakine buraya. Böyle minik çarpılar yapalım. Evet, böyle devam edelim. Evet, şimdi bu çarpı şeklini ben beğenmedim arkadaşlar. Söktüm ve bu şekilde V şekli verdim. Aynı sıralarımız. Mesela bir yaptık, bir boşluk bıraktık. Bir sıra atladık. İkinci sırada ama çaprazına alt alta gelmiyorlar. Hep boşlukların aralarına yaptım. Yine bir atladım. İkinciye bir atla ikinci. Sadece yönleri bakın hizalarını takip ettim. Göz kararı hiç öyle çok aralarını fazla ölçmeden mesela 3-5 tane 5. batıp şu yanlara geçtim. Şurada en alt sıradaki tekrar size de bir göstereyim istedim. Dediğim gibi bu şekil hep alt alta gelecek şekilde ayarladım. Göz kararı dediğim gibi. Şimdi şunun ortası mesela şuraya denk geliyor. En son dibi yapıyorum. Evet, kamerada güzel göstermediği için ışığı kapattım. Şimdi en son sıramın buradayız. Şimdi bakın dediğim gibi şunun ortası bir sıra atlayıp şuradayım. Bunun hizası buraya denk geliyor. Buradan giriyorum. Şöyle yana doğru kayıyorum. Diğer yandan çıktım. Ve V görüntüsü yaptım. Tekrar buradan karşıya gidiyorum. Yine şunun diğer yukarıdakinin hizası. Şuradan çıktım. Evet, burası da bu şekil almış oldu. Yine şöyle bir kayıyorum. 3 sık iğne gördüğünüz gibi. 3 sık iğne. Tekrar dibine batıyorum. Buradan yine karşıya. Bunun hizası.
Evet, bu şekilde desenlerimizi de yapmış olduk. Tabii daha farklı çalışabilirsiniz. Daha sizin de kendi yaratıcı fikirleriniz vardır. Farklı daha nasıl kolaysa geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben böyle yapmak istedim. Evet, böyle bu sıramı da bitiriyorum. Bu sondu. Böyle bir serpiştirdim. Kolları da yine aynı şekilde yaptım. Yine hep bir sık iğne atlıyoruz. Yani bir sık iğne demişim. Bir sıra atlıyorum. İkinciye bir sıra atla, ikinci. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk elbisemizi. Düğmelerini de diktim. 4 tane düğme. Biraz sonra elbisemizi giydireceğiz ve videomuzu bitireceğiz. Evet, elbiseme en düşük ayarda bir ütü yaptım arkadaşlar. En düşük bir ayarında. Çok bastırmadan, giydirmeden önce. Şimdi bebeğimizin de şöyle saçlarını iki yandan ördüm. Bayağı bir dikkat istiyor. Öyle hani kamera karşısında örülecek şekilde değil. Üçe böldüm ve ip düzgün olsun diye biraz kucağımda çaba gösterdim. Bu şekilde örgülerimi yaptım. Şimdi ikisi aynı hizada iplerimi bağladım. Şimdi uzun fazla gelen bu iplerimizi de düz kesmedim de şöyle bir görüntüyle kestim. Hep böyle çapraz çapraz. Şöyle altına bir kutu koyalım da. Şu şekilde çapraz verdim. Ortadan girip çekimde gerçekten zor oluyor bu işler. Ayarlayamıyorum. Kötü kestim. Öbürünü çok güzel kestim. Bunu da çekim anında zor oluyor gerçekten. Evet, fazla da ellemeyeyim. Çünkü hiç güzel kesemedim arkadaşlar. Evet, böyle bir doğal bir görüntü olsun diye uçlarını bu şekilde kestim. İsterseniz düz de kesebilirsiniz. Şimdi elbisemizi giydirelim ve videomuzu bitirmiş olalım. Evet, elbisemizi giydik ve bittik arkadaşlar. Yakası da elbiseye tutturdum. Yakaları böyle havaya kalkıyordu. İçeriden iki yakayı da iğneyle tutturdum. Bunu da hatırlatayım istedim. Eğer sizde kalkıyorsa bunu oraya tutturabilirsiniz. Şimdi en son bir yanaklarımıza renk verelim. Böyle allık olabilir veya böyle toz pastel olabilir. Şöyle yanaklarımıza doğru şöyle bir renk verelim. Evet, bu kadar yeterli. Fazla bile oldu. Onları da ben biraz peçeteyle tekrar fazlasını alırım. Şimdi dediğim gibi tam ayarlayamıyorum, ekran karşısında göremiyorum. Bu şekilde bebeğimiz bitti arkadaşlar. Şöyle en son bitmiş hali. Boyumuz 40 santim oldu. Çok tatlı güzel bir kızımız oldu. Bu tarifi isterseniz kişisel bebek yapabilirsiniz.
kendi kızınıza benzetebilirsiniz veya sevdiklerinize elbiselerini değiştirerek saç rengini, göz renklerini değiştirerek meslek bebekleri de yapabilirsiniz. Öğretmen, doktor gibi. Bu şekilde de bu tarifi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkamızda bu şekilde düğmeleri 4 tane düğme yaptım. Ve videomuzun sonuna geldik. Bayağı bir yordu beni. Siyah renkli olduğu için daha bir yorucu oldu. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok beğendim. Tatlı bir kız oldu. Evet, kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın canlar. Çok yorucuydu. Dediğim gibi çok emek içeren videolar. Hem tarif çıkarıp hem de sizlerle video çekiyorum. Emeği çok. Evet, videomuzun sonuna geldik. Tekrar diğer videoda elini yapacağız. İsmini unuttum. Filmdeki izlemediğim için. Filmde bir eli vardı. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.